Kapı çaldı. Çubuk adam kapıyı açtı. Kargocu kutuyu uzattı. Gönderici kısmında şu yazıyordu: Eski sen. Çubuk adam imza atmadı. Zaten bazı şeyler çoktan teslim alınmıştır. Kargo. Akşamdı. Ama bu akşam günün bitip bitmediğine karar veremediği o yapışkan saatlerden biriydi. Çubuk adam odanın içinde oturuyordu. Oda küçülmemişti. Duvarlar aynı yerdeydi. Masa aynı masaydı. Sandalye aynı sandalye. Ama içi daralmıştı. Bazen insanın etrafı değil, içindeki koridorlar daralır. Telefon elindeydi. Parmağı ekranı kaydırıyordu. Kendisi yerinden oynamıyordu. Bir video bitti, bir başkası başladı. Sonra bir başkası. Bir ara Instagram'a baktı. Sonra neden baktığını unuttu. Bir ara Shorts'a geçti. 5 dakika diye girdi, içeride zaman küçük küçük parçalanıp kayboldu. Ekran akıyordu ama hayat akmıyordu. Çubuk adamın içinde sıkışmış bir şey vardı. Adı yoktu ama oldukça tanıdıktı. Bir süre sonra telefonu bıraktı ama bırakınca rahatlamadı. Çünkü bazen insan telefonu bırakır ama telefon insanın içinden çıkmaz. O da sessizdi. Sessizlik de pek yardımcı olmuyordu. Çubuk adam içinden geçirdi. Ben niye böyleyim? Bu cümle havada kaldı. Cevap gelmedi. Tam o anda kapı çaldı. Bir kez, sonra bir kez daha. Kapı karar vermiş gibi çalıyordu. Çubuk adam kalktı. Kapıya yürüdü. Kapının arkasında sıradan bir kargocu vardı. O kadar sıradandı ki insan onun sıradanlığından şüphelenebilirdi. Elinde orta boy bir kutu tutuyordu. Kutu eski değildi ama yeni de değildi. Sanki uzun zamandır bugüne gelmeye çalışıyordu. Kargocu etikete baktı. Sonra çubuk adama. Paketiniz var dedi. Çubuk adam kutuya baktı. Kimden diye sordu. Kargocu tekrar etikete baktı. Eski senden cevabını verdi. Çubuk adam bir süre konuşmadı. Çünkü bazı cümleler kapının önünde ayakkabılarını çıkarmadan içeri girer. Çubuk adam kutuyu aldı. Kutunun üzerinde şunlar yazıyordu: Gönderici eski sen, alıcı aynı adres, teslimat notu, sıkışınca açınız. Kargocu imza istemedi. Zaten bazı teslimatlar imza ile yapılmaz. Kapı kapandı. Çubuk adam kutuyu masanın üstüne koydu. Bir süre baktı. Kutu da ona baktı. Kutular bunu yapar. Özellikle içinde insanın eski hali varsa. Kutuyu açtı. İçinden büyük bir şey çıkmadı. Sadece katlanmış sarı bir kağıt vardı. Üzerinde büyük harflerle şunlar yazıyordu: Hayatta kalma talimatları. Altında küçük bir not vardı: Acil durumlarda otomatik uygula. Çubuk adam kağıdı açtı. İlk maddeyi okudu: Bütün gün otur. Hiçbir şey yapma ama çok yorulmuş gibi hisset. Çubuk adam yutkundu. Bu madde tanıdıktı. Hem de fazla tanıdıktı. İkinci maddeye geçti. Hayatı suçla, insanları suçla, zamanı suçla, hava durumunu suçla. Gerekirse evrenin kargo dağıtım politikasını suçla. Üçüncü madde. Kurban rolüne gir. Böylece hiçbir şey yapmak zorunda kalmazsın. Sadece haklı kalırsın. Dördüncü madde. Ekran çukuruna düş. Instagram'dan gir, YouTube Shorts'tan çık, sonra yine gir. Beşinci madde. Kendine ben böyleyim de. Böylece değişimin kapısına gitmeden kapıyı suçlayabilirsin. Çubuk adam kağıdı masaya bıraktı. O da aynıydı ama artık sıkışıklığın sesi duyuluyordu. Meğer içinde çalışan şey yeni bir dert değildi. Eski bir talimattı. Bir zamanlar işe yaramış olabilirdi. Susmak onu korumuş olabilirdi. Kaçmak bazı geceleri geçirmesine yardım etmiş olabilirdi. Kendini oyalamak bir şeyleri düşünmemek için küçük bir sığınak olmuş olabilirdi. Ama artık aynı talimatlar onu hayatta tutmaktan çok hayattan uzakta tutuyordu. Çubuk adam o an anladı. Bazı alışkanlıklar düşman değildi. Sadece görev süresi dolmuş bekçilerdi. Masadaki kalemi aldı. Eski bir şeyi çizmek, onu inkar etmek değildi. Sadece artık seçenek olmadığını hatırlamaktı. Birinci maddenin üstünü çizdi. Bütün gün otur. Yanına yazdı. Kalk. Beden hareket edince zihin bahanesini kaybeder. İkinci maddenin üstünü çizdi. Hayatı suçla. Yanına yazdı. Sorumlu olduğun küçük şeyi seç, oradan başla. Üçüncü maddenin üstünü çizdi. Kurban rolüne gir. Yanına yazdı. Canın yanmış olabilir ama direksiyon hala sende. Dördüncü maddenin üstünü çizdi. Ekran çukuruna düş. Yanına yazdı. Telefonu bırak, bir bardak su iç, nefesine dön. Beşinci maddenin üstünü çizdi. Ben böyleyim. Yanına yazdı. Ben böyle kalmak zorunda değilim. Çubuk adam kalemi bırakmadı. Kağıdın en altına yeni bir bölüm açtı. Başlık attı. Unutma. Altına yazmaya başladı. Nefes al. Çünkü bazen çıkış kapısı burundadır. Yürü. Zihin ayakta daha az yalan söyler. Müziği aç ama kaçmak için değil, kendine dönmek için. Bir sayfa oku. Başkasının cümlesi bazen insanın içindeki düğümü gevşetir. Bedenini hareket ettir. Ormana çıkabilirsen çık, çıkamazsan pencereyi aç. Kendine dönmenin her zaman büyük bir törene ihtiyacı yoktur. Bazen bir bardak su bile içerideki hava durumunu değiştirir. Sonra durdu. Kalemin ucu kağıda değiyordu ama cümle henüz tamamlanmamıştı. Çubuk adam biraz düşündü. Daha doğrusu ilk kez düşünmeyi bıraktı ve en alta şunu yazdı: Sen artık sana neyin iyi geldiğini biliyorsun.
Cümle kağıtta kaldı. Kalem elinden düşmedi. Sadece hafifledi. O anda karton kutunun gölgesi uzadı. Eski talimatların üstünden geçen çizgiler kağıdın kenarlarından kalktı. Birer ince siyah iz gibi havalandılar ve çubuk adamın sırtında toplandılar. Pelerin açıldı. Gösterişli değildi. Bir zafer bayrağı gibi de değildi. Daha çok nihayet hatırlanmış bir yol gibi açıldı. Çubuk adam kanatlı kırbaçtı artık. Ama bu kez geçmişi yendiği için değil, kendine nasıl döneceğini hatırladığı için. Eski talimatlar kağıttaydı. Üstleri çizilmişti. Yanlarında yenileri vardı. Geçmiş silinmemişti. Sadece artık yönetmiyordu. Kanatlı kırbaç kağıdı kapının yanına astı. Biraz yamuk durdu ama gerçekti ve sonra fısıldadı. Geçmiş kapıya gelir ama içeri kimi alacağını bugünkü sen seçer.